Oo, bir dakika, piramitlere bakın. Burada kaç tane piramit var? Eğer siz üçüncü gözünüze hakim olabilirseniz istediğiniz her şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar sokağın ortasında etleri kesiyorlar. Bakın. Böyle. This is traditional Indonesian traditional method. Indonesian, only in Bali. Only in Bali. Only in Bali. Oh, do you think Bali is better than other islands? That island, no. Bali is not better. No, only in Bali. Are you also Hindu? Yeah. Yeah. Are you Hindu? No, we are Muslim. Oh, Muslim. We are from Turkey. Turkey. Yeah. Yeah. Turkey, Europe, right? Like Europe. Yes. Yes, here. The pyramid. Evet, piramide geldik arkadaşlar. Gerçekten ormanların bayağı içerisinde bu piramit. This is a tradition. Okay, see you. See you. Evet arkadaşlar, taksici arkadaşla konuştuk. Kendisi Hinduymuş. Yani Balili diyebiliriz. Çünkü Endonezya'da Müslüman olmayanlar Hindular. Onlar Bali'ye kaçmışlar. Daha doğrusu yerleşmişler diyelim. Burada şimdi birkaç ne yapacağız? Enerjisel şeyler göreceğiz. Ondan sonra başka ne yapacağız hayatım? Hayatım şimdi yeni aya girdik. Evet, see you. Yeni aya girdik. Yeni ayın doğuşu, gelişiyle hakkında birkaç etkinlik olacak sanırım. Seremoni yapacaklar. Bir ses terapisi olacak. Evet. Sonra ateş etrafında yeni ayı da dilekte bulunacağız büyük ihtimal. Piramit yazısı var arkadaşlar. Evet. Piramidimize hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, benim için piramidin önemi çok. Ben geçen yıl sanırım bir influencer'da görmüştüm burayı ve direkt manifestlemiştim yani. Kaydettim, buraya gelmeyi niyet ettim, istedim ve bir yıl sonra eşimle beraber... Gerçek oldu. Evet. Yani hayaldi, gerçek oldu arkadaşlar. Manifestlemek ne demek? Onu biraz açar mısın? Manifestlemek, o istediğin şeyi önce hayal edip sonra kalpten sevgiyle ona niyet etmek oluyor. Ben bunu hayatın birçok noktasında gerçekleştiriyorum ve yaşadıkça şaşırıyorum. Burası da onlardan biri oldu. Yeni aya denk geldik. Bu da çok güzel. Burada bir seremoni olacak. Ona katıldık. Önceden rezervasyonumuzu yaptık. Yeni ay tarihinde burada olmak, denk gelmeler. Evet, yeni ay tarihinde Endonezya'da olmak, Bali'de olmak, Evet. burada grupça olmak. Bakalım dünyanın çeşitli yerlerinden Tabii. insanlar burada olacak. Evet, yorumları okuduğumuzda zaten dünyanın her yerinden insan Bali'ye geldiğinde mutlaka buraya uğruyor. Evet. Spiritüel bir alan. Reiki enerjisi ve diğer birçok Theta Healing enerjileriyle çalışıyorlar. Birçok seremoni var. Bireysel danışmanlıklar var, yoga var. Biz de şimdi içeride daha detaylı bilgiler alacağız. Evet, alacağız. Eğer çekime izin verirlerse çekeceğiz baştan sona. Vermezlerse de çıkışta anlatırız artık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, manifestlemeyi deneyin. Evet. Biz yaşadık şu an ve çok heyecanlıyım ben yani ilk geldiğimiz günden beri. Hatta elbisemi de ona özel aldık. Evet, elbiseyi ona özel. Nereden aldık onu da söyle. Bunu Adil Işık'tan aldım. Evet. Ben bu elbiseyi ilk gördüğümde direkt aşkıma dedim ki ben bunu nerede giyebilirim dedim. Yani almak istemedin aslında ilk başta. Sonra ben Evet. dedim ki piramide gideceğiz, orada giyersin. Evet. Bir anda açıldın. Evet, alalım o zaman dedin. Ve almış olduk. Evet, gelmeden önce bunları hazırlamak da çok keyifliydi. Buraya gelirken ne giyeceğim, ne yapacağımızı Evet, planlamak. ben tişört, şort geldim arkadaşlar. Biliyorsunuz. Sana da bir kimono giydirelim. Bakalım şimdilik bir görelim ortamı, bir test edelim. Nasıl bir yermiş, ne değilmiş, ne değilmiştir. Çok merak ediyorum, çok heyecanlıyım. Evet, sanırım giriş kısmına geldik. Bakın. Evet. Hello. Evet, buradan dedi. Giriş ve resepsiyon kısmı. Bakın şimdi içeriye giriyoruz. Evet, giriş estetik. Evet, bence aurası çok güzel. Oo, bir dakika, piramitlere bakın. Oo, gerçekten burada kaç tane piramit var? 1, 2, şu da belki piramit. 3 tane var. Ama biz bugün dışarıda olacağız. Büyük ihtimal bir ateş yakılacak. Evet, şurada da ateş çukuru var sanırım. Evet. Bakın arkadaşlar. Burası oturma yeri mi? Böyle bu elbet anlamları var bu üçgenlerin. Tabii bilmiyoruz şu anda nedir. Evet, burada çok güzel bir kafeterya var. Geniş de bayağı büyük bir yer. Vaktimiz var arkadaşlar. Bir yarım saatimiz var. Belki burada oturup değerlendirebiliriz. Ama bence bol bol fotoğraf çekilmeliyiz. Evet, bol bol fotoğraf çekineceğiz. Gerçekten büyük piramitler.
Orada bir çiçekli bir alan var. Belki fotoğraf çekiniriz. Hindu abiler çalışıyor sanırım. Karpuz suları, hıyar suyu, çeşitli tatlılar. Hello. Evet, bu da ses terapisinde kullanıyor zannediyorum. Davul da var. Bu şekilde metal ses çıkaran aletler. Burası da gift shop. Alışveriş yapabilirsiniz. Evet. Burada bir Buda heykeli var. Hello. Endonezyalılara bak. Çok efendi, anlayışlı. Hatta beni çek dercesine, gelin çekin yapın dercesine karşılıyorlar. Tabii Türk düşmanlığı yok Endonezyalılarda, bunu da belirteyim. Güzeller var çeşitli. Çeşitli parfümler, esanslar, Bali kutsama kartları diyor, kolyeler, doğal taşlar, bileklikler, küpeler. Bu da yüzük, piramit yüzüğü sanırım. 800 bin mi? Evet. Oldu. 800 bin goldu 1 milyon. Endonezya rupisi. Manifesto, üçgenler, piramitler. Yani bura bana İlluminati'yi de hatırlattı biraz. Bakın şu defterde özellikle. İbranice mi yazıyor? Yok. Bu Hindu dilinde sanırım yazılar var. Manifestation, aşığım, dengedeyim, hayalime uyandım kartları. Kolye mi bunlar? Gitgide Bülent Ersoy'a benziyoruz arkadaşlar. Mine mi? Nil Nehri'nin anahtarı. Nil Nehri'nin anahtarı ama haça da benziyor. Evet, bu piramitler Yunanistan'da gördük. Türkiye'de de var. Aslında her yerde var. Enerji akımları, doğal taşlar, işte sağlıklı yaşam kuryaları hepsi var. Ben bunların hepsine dahilim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve çok da memnunum. Memnunsun hayatından. Evet, memnunum. Hatta size ileride ruh eşi çağırma nasıl yaptım, Onları nasıl da anlatacaksın. evlendik. Nasıl evlendik? Şöyle engelden nikah masasına nasıl oturduk? Evet, Engelli kişiyi nikah masasına nasıl oturturum? O tip bir video belki yapabilirsin. olabilir neden? Evet, olabilir arkadaşlar. Siz anladınız. Biraz çaldım. Tabii tokmağımız olsa daha çok çalar. Böyle giysilerimiz var. Çiğ piramidi hakkında. Matımız da var. Tütsü zaten olmazsa olmazımız. Her yerde tütsüler var. Bence girişimizi yapalım. Fotoğraf çekinelim güneşte. Evet, bakmadan. girişimizi bir yapalım önce de. Bakalım buradan mı yapacağız? Burada grup etkinliklerini gösteren bir tabela var. Bakın ses tedavisi, light sound diyor. Yani düşük ışıkta bir etkinlik var burada. Böyle yapmış insanlar. Daha doğrusu düşük ışık değil de düşük seste 1,5 saat diyor. 750 bin rupi. Yeni ay biz buna katılacağız. Her ay oluyormuş. 3 saat diyor etkinlik. 500 bin rupi. Tüm ay diyor. Daha doğrusu dolunay. Bu da 500 bin rupi. Dolunayla ilgili. Günlük etkinlikler var burada. Bakın Kundalini yogası. Daha sonra çeşitli çakralar. Mesela 7 çakra diyor. Ondan sonra bu nedir? Nanda Brahma. İlginç bir şey. Bir kase tutuyor kadın orada. Hipnoterapi. Şamanik diyor. Yani şamanlara özel şeyler yapıyor sanırım bu da. Evet, bu da soğuk suya sokuyor arkadaşlar. Bakın soğuk suya dayanan varsa gelsin. Harmoni ve enerji var. Vücut çalışması var. Üçüncü göz çalışması. Bakın çok ilginç. Yani üçüncü göz her hafta varmış 350 bin. Ancak gerçekten üçüncü göze hakim yapabiliyor mu seni? O zaman süper bir şey bu fiyata. Evet. Şöyle biz bugün bir burayı deneyimleyeceğiz. Hem de göreceğiz. Daha Ubud'da çok vaktimiz var. Mutlaka birkaç kere daha buraya yolumuz düşecek ama Evet. ya bugünkü gözlemimiz biraz daha hani hem öğrenmek, hem detaylı bilgi almak, hem hangisi bize daha uygun olur, ne istediğimizi seçebilmek. Evet. Çünkü ben hepsine çok meraklıyım. Hani hepsini yapmak istiyorum neredeyse ama daha kendimize uygun, bize uygun. Evet. Bugün geldik yani. Evet. Arkadaşlar şimdi mesela üçüncü göz nedir? Biraz bundan bahsedeyim. Üçüncü göz bizim şu alanımızda bulunan bir enerji noktasıdır. Eğer siz üçüncü gözünüze hakim olabilirseniz istediğiniz her şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Aslında kendinize çekiyorsunuz. Mesela nedir? Büyük, güzel bir ev kendinize çekiyorsunuz. Güzel bir eş kendinize çekiyorsunuz. Para, ondan sonra Sağlık, her şey, sağlık, her şey yani istediğimiz her şeyi. istediğiniz her şeyi kendinize çekiyorsunuz. Üçüncü gözü açmak için tabii çok fazla yöntem var. Ben spiritüel yöntemlere daha meraklıyken Evet. bugün daha çok Tasavvuf yöntemleri de var, dini yöntemleri de var. o sen daha çok onlara Evet. Şimdi benzer yanlar var mı? Aslında var benzer yanlar. Tam diyemeyiz. Daha doğrusu şöyle diyelim arkadaşlar. Bana soracak olursanız
olursanız Buda da bir peygamberdi. Evet. Ve mesela tarikattaki, günümüz tarikatlarındaki bazı öğretilerin benzerleri de burada. Demek ki Buda'nın bir tarikatı vardı ya da kendilerini kapattıkları yerler vardı, ibadet ettikleri. Daha sonra dejenere oldu, değişimlere uğradı. Bazı batıl şeylere dönüşmüş. Evet, sekülerleştirilmiş. Mesela karanlık odaya kapatma var biliyorsunuz. Bu bizim tarikatlarımızda da var. Bazı tasavvuf ehillerinde de var. Kendilerini bir süre kapatıyorlar. Her türlü, yani nefsinin istediği, canının istediği her türlü şeyden kendini uzak tutuyorsun. Ve ne oluyor? Atıyorum seyri sülük halindeyken, yani o tasavvuf yolundayken belki bir kademe daha yükseliyorsun. Enerjide de böyle değil mi? Bu tip enerji çalışmalarının yapıldığı yerlerde. Tabii ki, yani burada da ruhu dinlendirmek, ruhu arındırmak ve o kalbin sesini duymak için çalışmalar yapılıyor. Bu kimi zaman gözünü kapatarak, yani göz temasını keserek, kimi zaman karanlık oda, kimi zaman meditasyonda, kimi zaman kahve seremonilerinde. Yani ortak temel olgular ya da temel Yanlar, benzerlikler var. Var ama hepsinin de işte ortak özelliği ruhun iyileştirmek. O insandaki kötü ve şeytani şeylerden uzaklaşıp kendini gerçekleştirmek, kendini bulmak. Biz buna şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Ruhun kalibrasyonu. Yani evet, güzel. kalibrasyon ne demek? Ayara, dengeye getirmek. Evet. Mesela bir aletin, bir cihazın, örneğin laboratuvarda bir mikroskobun kalibrasyonu yoksa, kalibrasyon ayarı yapılmamışsa size doğru görüntüyü o mikroskop kamerası göstermez. Sizin önce makineyi çalıştırmadan önce kalibre etmeniz lazım. Kalibrasyon ayarları var. Bu da böyle bir şey. Eğer biz kalibre edersek ruhumuzu daha mutlu oluyoruz. Ancak kalibrasyon yapmazsak, ki ben en çok ruhun kalibrasyonun namazda olduğunu düşünüyorum gerçekten. Bu sefer insan üzülmüyor. Sürekli bir mutluluk, bir huzur hali var. Depresyondan insanlar arınmış oluyorlar. O kötü düşünceler belki silinmiş oluyor. Kaygılar. Bunlar ortadan kalkmış oluyor. Aslında temelinde, yani bu alanların temelinde insanların bir arayış içinde olduğunu düşünebilir miyiz? Ya şöyle, zihinlerimiz çok dolu, zihinlerimiz çok karmaşık. Bizim içimizde çok fazla korku, kaygı, anksiyete, depresyon, bunlar yani hepimizin içinde var. Ve yaş aldıkça da önlem alınmazsa çoğalacak şeyler. Özellikle ölüm korkusu, işte gelecek kaygısı, birçok şey var. Hayat çok hızlı akıyor ve zihnimiz bu hayata ayak uydurmaya çalışırken bazen farklı taraftan, farklı yönden bakabiliyor. Ama bizim DNA'mız, ruhumuz, kalbimiz doğruyu, güzeli biliyor. Kodumuzda var. Yani fıtratımızda, yaratılışımızda aslında sürekli bir arayış içerisindeyiz. Yani insanlar aslında bir inancı arıyorlar. Yani aslında inanmamak da bir inançtır. İnanmamak da bir şeye inanıyor. Yani inanmamaya inanıyor bir insan yani. İnsanların elbet bir şeylere inanıyorlar. İnanmamak diye bir şey yok. Ve insanlar, örneğin bu kaygılar arasında para kaygıları var. İşte yarın benim ödemem var, haftaya ödemem var ya da acaba sıkıntıya düşecek miyim? Halbuki yaratıcı ne diyor Kur'an'da? Rızkı veren benim, ben kefilim. İşte siz diyorsunuz ki ben çocuğuma iyi bir gelecek vermeliyim. Çocuğum şöyle olmalı. Ben çocuğum için yaşıyorum. Aslında halbuki Allah diyor ki yani rızkı veren benim. Yani siz kimsiniz dercesine konuşuyor hatta diyebiliriz Kur'an'da. Çünkü kefili benim diyor. Sizin Allah'a yönelmeniz lazım. Çocuğunuza kendinizi adamak. Bunlar aslında biraz tehlikeli kelimeler. Ben çocuğum için yaşıyorum. İşte bunu zihin yapıyor. Bizim zihinsel kodlarımız yapıyor. Yani zihin sürekli üretim halinde ve biz negatif şeyleri daha çabuk alabiliyoruz ve negatifi daha çok kopyalayabiliyoruz. Şöyle... Negatiflerden arınmak için zihni sakinleştirmek, susturmak, hani en azından dengeye getirmek gerekiyor. Şimdi bu negatifleri düşünecek olursak arkadaşlar, tabii biz buna ne diyoruz? Vesvese. Yani şeytanın sizi kandırması, sürekli sizi üzmeye çalışması, sürekli sizi düşürmeye çalışması, sürekli sizi kaygıya düşürmesi. İşte param olmazsa ne olur? Yarın ben aç kalır mıyım? İşe nasıl gideceğim? İşte iyi bir iş bulmalıyım. İyi bir kariyerim olmalı. Evet, yani aslında şöyle baktığımız zaman mesela ülkemizde açlıktan ölen bir insan var diyebilir miyiz? Yok, hayır yok. Evet, yani tamam, yokluk, fakirlik vardır kimi kesimde. Ancak böyle ben
açlıktan öldüm diyen, aç kalarak ölen, bir deri bir kemik kalmış. Yani yoktur ülkemizde, öyle değil mi? Evet, evet. Yani tabii bu kaygılara düşüren şeytan ve vesvese veriyor sürekli. Evet, şu an Türkiye'de antidepresan kullanımı çok yüksek, yani %70'lerde neredeyse. Bu çok acı bir durum, yani herkesin kendini iyileştirmek istemesi, bu paniklerinden, kaygılarından kurtulmak istemesi sonucu çıkmış bir durum. Kesinlikle öyle ve bu yüzden insanlar, zaten Türkiye'deki insanlar da bir arayış içerisinde. Yani çok fazla bir arayış içerisinde ve çareyi nerede buluyor? Antidepresanlarda buluyor. Kimi işte psikologlara gitmekte buluyor. Halbuki ruhun kalibrasyonu dediğimiz, namaz kılsalar ya da kendilerini böyle biraz meşgele, böyle enerjisel yerlere verseler, ruhlarını kalibre etmeye çalışsalar Yani daha iyi olmaz mı? ruhuna iyi gelen şeyi bulmak tabii kolay bir şey değil yani. Sonuçta benim de neredeyse bir 5 yılımı vermişliğim var bu süreçte. Evet. Şu an çok da popüler bir konu. Öyle de bir şey var. Hani çok popüler yapıldı. Herkesin bir fikri var. Herkes yaşam koçu. Herkes spiritüel. Hatta bununla ilgili filmler de çekilmeye başlandı. Dalga geçiyorlar resmen. İzledik. Evet, dalga geçiliyor ya da bunun faydalarını görenler şeklinde yaşanıyor. Yani dediğim gibi bu bir arayış. Herkesin hakikati farklı ya da hakikati arama yolları farklı. Hani bulan var mıdır hakikatini? Bulan var mıdır? Örnek verirsek yani Mevlana bulmuştur diyebiliriz. Bazı velilere peygamber özellikleri verilebilir. Yani veriliyordur. Bunlar olabilir. Yani bu açıdan evet, belki bazı kerametler verilmiştir. Evet, yani Mevlana çok başka bir konu. Tabii ki onun frekansı, onun yaşam stili bu çağdaki insanlara göre çok çok yüksek. Tabii ki de. Çünkü Konya'da onun da bir ibadethanesi vardı diyebiliriz. Yani sonuçta bir ermişlik göstergesi diyebiliriz. Evet, diyebiliriz. Zaten söylenene göre Mevlana'nın bütün yolları açılıyormuş. Kendisi camiye girerken kapılar kendi kendine açılıyormuş. Yani kapılar bile Mevlana'ya her türlü açılıyormuş. Tabii o farklı konular. İşte Tirmizi ile yaşadıkları var. Konya'da halkın isyan etmesi var. Çok değişik konular. Bunu daha sonra anlatırız arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Biz burada bir tavsiye vermiyoruz ya da kimseye bir yargı dağıtmıyoruz. Biz sadece kendi yolculuğumuzda, kendi deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Yani bunu da uyarmamız gerekiyor açıkçası. Evet arkadaşlar. Yani şöyle diyelim. Burayı da merak ettik. Sonuçta bir enerji çalışmalarının olduğunu söylediler. Bakacağız, göreceğiz. Ne yapıyorlar bu piramitlerde? Neden piramit? Belki bunu da öğrenmiş oluruz. Evet, evet. Yani hiçbir şey sebepsiz değil. Biz buraya geldiysek de bir sebebi var. Buraya gelmek için bir enerji de harcadık. Ülkemizden ne kadar uzakta. Yani bakacak olursak zaten her şey kader. Biliyorsunuz Kadir Gecesi'nde 1 yıllık kader iniyor. Yani 1 yıl boyunca neler yaşanacak. Demek ki bu da inmiş ve biz bugün buradayız. Bu sene evleneceğimiz yazılmış, inmiş. Evet. Evet, bak bunu arkadaşlara da ben çok öneriyorum. Kadir Gecesi Kadir gerçekten Gecesi hikmetleri var arkadaşlar. Çünkü ben işte Ramazan son 10 gününde arayın diyorlar. Ve bu yıl evlendik. Çok hızlı bir şekilde oldu her şey. Her şey çok güzel oldu. Planladığımızdan, düşündüğümüzden çok iyi gidiyor. Yani böyle hikmetlerin olduğunu söyleyebilirim. Doğru kişiyi bulamayacağını düşünen insanlar için ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Niyet almak. yani bu tip velilerin, hocaların Evet. yerlerine gidin. Tabii giderken de şuna dikkat edelim arkadaşlar. Siz direkt mesela Hacı Bayram'ın kendisine dua etmeyeceksiniz. Ne çıkılacaksınız? Evet, diyeceksiniz ki benim yerime sen de Allah'tan iste. Yine direkt Allah'tan istiyorsunuz. Ancak burada hocaya rica ediyorsunuz. Benim yerime sen de Allah'tan benim için iste böyle bir duamı diye. Yani buna dikkat etmemiz lazım. Ondan sonra Kadir Gecesi'den bahsedecek olursak aslında az buçuk belli hangi gün olduğu. Ancak biz yine de belli demeyelim. Son 10 gün içerisinde arayınız. Siz de Ramazan'ın son 10 günü başlayın. Namazlarınızı kılın, dualarınızı edin. Elbet o günlerden bir gün kaderin indiği gündür. Allah da kabul ederse sizin istekleriniz, dualarınız yerine gelmiş olur arkadaşlar. Galiba başlıyor bizim Evet. serüven. Bizim etkinliğimiz başlıyor. Bakalım çekim yapabilirsek sizlere de göstereceğiz.
Etkinliğimiz bitti. Etkinlik sonrası akşam yemeği için sıraya girdik. Şimdi burada yemeğimizi yiyeceğiz. Yine tütsü kokulu yemekler var. Öyle değil mi? Zencefil. Evet, zencefil kokuyor arkadaşlar. Böyle bir yiyecek var. Zannediyorum tatlı. Karpuz mu? Evet, karpuz sanırım. Tam beklediğimiz gibi değil ama en azından sağlıklıdır. Is it watermelon? It's a watermelon slice. The wet one is the coconut cheese with the coconut sauce, mango sauce, Ha. caviar, and the lemongrass dressing. A lot of things in there. Yeah. Çok şey var arkadaşlar. Kokonat suyu. Çok şey saydı. Böyle bir tatlı. Çikolata puding diyor. Teşekkür ederim. Çikolata pudingi de yanına koyduk. Burada pilav var zannediyorum. Evet. Pilav var. Bu potlarda pişiriyorlar arkadaşlar. Asyalılar. Tepsi yok ya. Elimizde böyle kaldı. Ben bunu bırakıp geldiğim için. Tamam aşkım. Buharda pişiyor arkadaşlar. Bu makine buharda pişiriyor. Ben seviyorum. Sağlıklı oluyor. Tamam. Pilavımız bu şekilde. Üzerine maydanoz alıyoruz. Maydanoz yaprakları diyor. Ha okey. Kokonat sütü. Yeni çorba mı bu? Yok, türlü gibi bir şey. Evet, türlü, soslu türlü. Bunu koyalım. Okay. Yüz üstüne yoğurt ekiyoruz ya, bunlar da kokonat sütü koyuyorlar. Deneyeceğim, o şekilde deneyeceğim. Kokonat sütlü. Okay, thank you. Kokonat sütünü ekleyelim. Az koyacağım. Şuradan da maydanoz. Arkadaşlar burada zencefil çayı var. Zencefilli bir çay var. Çay mı koymuş? Bilmiyorum kim koymuş. No, here. Kim? Herkesin masasında var. Bence kendileri koy aşkım. Çayı kendileri koymuş. Zencefilli bir çay. Bu ana yemeğimiz. Bu ikisi de tatlımız. Puding ve karpuz tatlısı. Şimdi tatlarına bakacağız arkadaşlar. Değerlendirecek olursak bu bildiğiniz türlü arkadaşlar. Türlüye çok benziyor yani tad olarak. Tabii yine değişik bitkilerden tatlı alıyorsunuz. Ama gideri var yani, yenir. Karpuz tatlısına gelecek olursak karpuzun üzeri gerçekten çok kötüydü. Yani şu peynir çok değişik bir peynir tadı var. Şu gerçekten balık mıdır anlayamadım. Gerçekten çok kötü. Karpuzun sadece ben alt kısmını yiyebildim. Ayşe hiçbirini yiyemedi arkadaşlar. Puding gideri vardı ama çok kaliteli değil. Yani kaliteli diyemeyiz. Ya bence biz yemeği açlığımıza çok geldiği için yiyebildik. Çok aç olmasaydık yiyebileceğimiz bir şey değildi. Özellikle ben patateslerini, havuçlarını yedim. Ayırdım biraz. Evet ama sonra lezzetli geldi yani. Aç olduğumuz için karpuzu hiç yiyemedim ya. O üstündekilerin tadı geçmiş resmen karpuza. Pudingi de biraz yedim. O da Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi katmışlar. Sütü de olabilir bilmiyorum. Ama en güzel kısmı zencefil çayı. Bence bu yani zencefilli çay olarak kullanmalılar. Yani başka bir şeye koymamalılar. Çay olarak güzel. Hatta içine şöyle biraz limon, bal da olsa gayet güzel bir bağışıklık güçlendirici olabilir. Piramit etkinliğimiz de böyleydi arkadaşlar. Bali'yi gezmeye devam ediyoruz.